Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz gülü yapacağız beraber. Arkadaşlar bu gülün iki taraflı kullanımı var. Görünce bence çok beğeneceksiniz. Ben bu görünüşüyle başlamak istiyorum videoma. Diğerini yaptığımızda diğer görünüşünü de sizlere göstereceğim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Daha farklı gül modellerim de mevcut. Anahtarlık modellerimiz mevcut. Beğenilerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Bu çiçeğimi arkadaşlar Alize Baby Best'in ipiyle ördüm. Ekranda şu anda yapacak olduğumu da kar topuyla öreceğim. Bu birazcık daha kalın. Renk numarası K013. Bu yünlü bir ip arkadaşlar. Tığ numaram 2.10 milimlik tığ. Zincir çekerek başlıyoruz. 66 tane zincir çekeceğiz. Bu şekilde yaptıktan sonra önce sabitliyorum. Bu şekilde düğümledim. 66 tane zincir çekeceğiz. Çok sıkı çekmeyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çektik. Bunu 66'ya tamamlayalım. Evet, 66 tane zincirimi çektim. Şimdi burada tığımın başına ipimi doluyorum. Sayıyoruz. En diptekini de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın bu altıncıya giriş yaptım. Burada ikili trabzan yapıyoruz. Önce ikisinden çıkıyorum. Geri kalan 2'den çıktım. Şöyle bir halka oluştu. Devam ediyoruz. Tekrar tığımın başını doladım. Sayıyorum. 1, bakın aynı yeri saymıyoruz. Bu giriş yaptığım yeri saymıyorum. Yanından başlıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncüye tekrar giriş yapıyorum. Yine ikili trabzan yapacağım. 1 ve 2. 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2. 2 tane zincir çektim. Tekrar doluyorum. Aynı yere bir daha batıyorum arkadaşlar. İkili trabzan yaptım tekrardan. Şimdi burada tekrar ipimi doladım. 1, 2 ve 3. Üçüncüye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar doladım. Aynı yere bir daha batıyorum. 1 ve 2. Bakın bu şekilde hem altta hem üstte bölmelerimiz oluşuyor. Tekrar doladım. 1, 2 ve 3. Üçüncüye batıyoruz. Her seferinde 2 boşluk bırakıp üçüncüye batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor. Tekrar doladım. 1, 2 ve 3. Üçüncüye batıyorum. İkili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet, sonuncuya geldik. Yine burada da en sona batıyoruz. İkili trabzan yaptım. 2 tane zincir. Aynı yere bir tane daha yapıyoruz. Evet, sıramızı tamamlamış olduk. 2 tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi şu üstteki boşluğa batacağız arkadaşlar. Şu en başta üstteki boşluğumuza batacağız. Yine ikili trabzan olarak devam ediyorum. Aldım. Buradan giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar doladım ipimi. Aynı yere bir daha batıyorum. 1 ve 2. İkili trabzan. Tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, 3 zincir, 2 tane daha ikili trabzan yaptım aynı boşluğun içerisine. Tekrar ipimi doladım. Bakın şu arada altta bir boşluğumuz var. Şu ara kısmında altta boşluğumuz var. Buraya batmıyoruz. Hemen üst taraftakine geçiyorum bakın.
Şurada yanda üst kısım var. Oraya geçiyorum. Aradaki boşluğu atlıyorum. Yanındakine ikili trabzan yapacağım. 1 2. Bir tane daha yapıyorum. 1 2. 2 defa da çıkıyoruz. Bu boşluğa 2 tane yaptım. Şu üstte kalan boşluklarımıza, altta kalan boşluklarımıza batmıyoruz arkadaşlar. 2 tane yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha yapacağız. Bir tane daha yapıyorum. 2. Toplamda bu boşluğa 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. Her ikinin arasında 3 tane zincirimiz var. Devam ediyoruz. Yine bu aradaki boşluğumuza bakın, şu boşluğumuza batmıyoruz. Hemen şu üstteki boşluğa batacağız tekrar. Buraya giriş yapacağız. Yine ipimi doladım. Bu boşluğa, üstte kalan kısma batıyorum. 2 defa da çıktım. İkili trabzan. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. İkinciyi yaptım. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere yapıyoruz. 2 defa yapacağım yine. Her üstte kalan kısımların içerisine batıyoruz arkadaşlar. Şu üsttekilere batıyoruz. Altta kalan deliklere batmıyoruz. Yan tarafa geçiyorum. Yine üstte. Bakın aradaki boşluğu atlıyorum. Şu üst kısımdaki yere batıyorum. Şu aradakini atladık. Şu altta olan kısımları atlıyoruz. Sadece şu üstte olan kısımlara batarak ilerliyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde dolgu yapmış olduk. Sıra sonuna kadar üst kısımlardan batarak ilerleyelim. Bakın şu altta olan kısımları boş bırakıyoruz. Buraları atlayarak geçiyoruz. Sadece üstte olan kısımların içerisine dolgu yapıp devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde görüntüsü var. En sona geldik. Şurada bakın, en sona kalan şu boşluğumuza yapacağız. Tekrar aldım. İkili trabzan yapıyorum. 1 2, aynı yere bir tane daha. 3 tane zincir. Tekrar aynı yere 2 defa daha ikili trabzan yapıyorum. Evet, son kısımda doldurduk. Bir tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Şurada olan boşluğumuzun içerisine 7 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane ikili trabzan yaptık buraya. Şu arada, bakın şu arada boşluğumuz var. Şöyle biraz gerdiğinizde ortaya çıkıyor zaten. Şu arada boşluğumuz var arkadaşlar. Buraya batıyorum. Sık iğne yapacağım. Bakın buraya sık iğne yaptım bir tane. Şuradaki boşluğumuza geldik. Bu boşluklarımın şu tepe noktalarındaki boşluklar arkadaşlar. Buralara 7'şer tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine ipimi doladım. 7 tane ikili trabzan yapacağım tekrar. Bir tane yaptım. İkinciyi yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. 7.'yi yaptım. Bakın yine şu arada boşluğumuz var. Şöyle çektiğimizde belli oluyor zaten. Şurada bak ikili trabzanımız var. 2 tane. Hemen onun yanındaki boşluk bu arkadaşlar. Buraya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şu her tepe noktalarının, şu iki tepe noktalarının arasında boşluklarımız var. İpim yünlü ve kalın olduğu için biraz görünmüyor. Ama şu şekilde yaptığınızda örgünüzü hafifçe çıkıyor ortaya arkadaşlar. Şu tepe noktalarına, bu kısımlara 7'şer tane ikili trabzan yapıyoruz. 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şu ara noktalara da sık iğne yapıyoruz. Tekrar 7 tane ikili trabzan, sık iğne, 7 tane ikili trabzan, araya sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar doldurdum ben böyle bu şekilde. Görüntüsü böyle oldu.
En sondakine de yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şurada bir ara boşluğumuz var. Şöyle küçücük. Hemen şurada bitirdikten sonra şu sonda. Buraya batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Şöyle dikim için biraz uzunca ip bırakıyorum. Bu şekilde bitirdik. Şimdi arkadaşlar bu iplerimizi, şu ipimizi gizleyeceğiz. Sarımını göstereceğim. Daha önceki sarmış olduğumuz bu şekildeydi. Şimdi bunu nasıl sardık? Şöyle açıyorum tekrar. Bakın şu ters tarafı örgümüzün, bu da yön kısmı. Bu da ters kısmı. Ters kısmından sarıyorum. Bu şekilde sararak ters kısmından ilerliyorum. Örgümüzü ters kısmından sardığımızda görüntüsü bu şekilde. Şimdi burası ters kısmıydı. Burası da yön kısmı. Şimdi burada da şu kısımdan saracağız. Yön kısmından saracağız. Ters kısım arka tarafta kaldı. Bu şekilde sarıyorum. Diğeri de bu şekilde oldu. Daha önce bir tane de pembe rengini hazırlamıştım. Yine aynı şekilde yön kısmından sardığım bu. Bakın burası ters kısmı, burası yön kısmı. Yön kısmını içeri aldığınızda görüntü bu şekilde oluyor. Biraz daha kapalı bir gül oluşuyor. Ters kısmını sardığınızda daha açık bir gül elde etmiş oluyorsunuz. Çift taraflı olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Kullanım şekli iki türlü. Ben çok beğendim. Ama karar veremedim. Sizce yön kısmını mı, ters kısmı mı yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Saksılarda dekor olarak kullanabilirsiniz. Çanta üzerine süs yapabilirsiniz. Dilediğiniz alanlarda farklı fikirlerde kullanılabilir arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şu altta kalan kısımla da şu altlardan geçiş yaparak şu kısımlardan, delik kısımlarından dikiyoruz, birleştiriyoruz. İsterseniz altına yeşil bir kısım da yapabilirsiniz. Yaprak kısmı için başka bir videoda görüşürüz inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet, hoşça kalın.